ABD dünyanın en güçlü ordusuna sahip. İran ise 40 yıldır ambargo altında. Normalde böyle bir mücadele çoktan bitmiş olmalıydı ama bitmedi. Çünkü bu mücadelede taraflardan biri hızla kazanmak istiyor, diğeri ise zamanı silah olarak kullanıyor. Ve mücadele 28 Şubat'ta artık savaş boyutuna tırmandı. Peki bir devlet gerçekten sabrederek savaş kazanabilir mi? İran sabır stratejisi tam da bunu anlatıyor. Bu videoda İran'ın neden acele etmediğini, ABD'nin neden hızlı sonuç istediğini ve bu stratejik farkın Türkiye'yi nasıl etkileyebileceğini anlatacağım. Uluslararası ilişkilerde bazı devletler hızlı sonuç ister. Bazıları ise zamanı bir silah olarak kullanır. İran bu ikinci kategoriye girer. 1979'daki İran devrimi sonrası İran kendisini sadece bir devlet olarak değil, uzun vadeli bir devrim projesi olarak tanımladı. Bu nedenle İran'ın stratejisinde 3 temel unsur vardır. Sabır, dolaylı mücadele, zamanla güç biriktirme. İşte bu yaklaşım stratejik sabır olarak tanımlanır. İran doğrudan büyük bir savaş kazanmayı hedeflemez. Onun yerine şunu yapar. Rakibi yıpratır, savaşın maliyetini artırır, zaman içinde güç dengesini değiştirir. Bu strateji özellikle Kasım Süleymani döneminde güç kazandı. Örneğin Irak'ta İran'ın etkisi bir anda oluşmadı. 2003'ten sonra yaklaşık 20 yıllık bir süreçte adım adım kuruldu. Benzer şekilde Suriye'de uzun süreli savaş stratejisi, Lübnan'da yıllar içinde güçlenen etki, Yemen'de uzun süreli yıpratma savaşı. İran için önemli olan hızlı zafer değil, uzun vadeli denge değişimidir. Şimdi ABD-İsrail-İran savaşına yönelik bu stratejiyi anlamak için haritaya bakalım. Orta Doğu haritasını açtığımızda İran'ın batısında Irak, kuzeyinde Kafkasya, güneyinde Basra Körfezi, doğusunda ise Orta Asya olduğunu görürsünüz. Ama asıl kritik nokta İran'ın çevresindeki 3 stratejik koridordur. Birincisi enerji koridorudur. İran'ın güneyinde dünya enerji sisteminin en kritik noktalarından biri bulunur. Hürmüz Boğazı. Dünya petrol ticaretinin büyük bir kısmı bu dar boğazdan geçer. Bu nedenle İran doğrudan savaş kazanamasa bile enerji sistemini tehdit ederek küresel maliyet üretme kapasitesine sahiptir ki bu yola başvuruyor bugünlerde. Bu da İran'ın sabır stratejisini güçlendiren bir faktördür. İkincisi mezhep koridorudur. İran'ın batısında uzanan Irak, Suriye, Lübnan üzerinden Doğu Akdeniz'e ulaşan bu hat bazen Şii koridoru olarak da tanımlanır. Bu hat sayesinde İran kendi sınırları içinde değil, bölgenin farklı noktalarında da etki oluşturabilir. Üçüncüsü büyük güç rekabeti koridorudur. İran aynı zamanda büyük güçlerin kesiştiği bir noktadadır. Kuzeyinde Rusya, doğusunda Çin, batısında ABD'nin güçlü askeri varlığı bulunur. Bu nedenle İran'a yönelik her kriz aslında küresel güç rekabetinin de bir parçası haline gelir. Bu haritaya baktığınızda İran'ın stratejisinin neden sabra dayandığını anlamak kolaylaşır. Çünkü İran yalnız askeri gücü değil, coğrafyanın sunduğu avantajları da kullanır. Enerji yolları, bölgesel koridorlar ve büyük güç dengeleri. Bu nedenle İran için zaman çoğu zaman bir dezavantaj değil, bir stratejik araçtır. Peki ABD neden hızlı sonuç ister? Burada kritik bir ayrım yapmak gerekiyor. ABD her zaman hızlı davranan bir devlet değildir. Örneğin ABD İran'a karşı 40 yıldır yaptırım uyguluyor. Bu süreç aslında bir yıpratma stratejisidir. ABD'nin sabrı daha çok şu noktalarda görülür. Ekonomik yaptırımlar, diplomatik baskı, teknolojik izolasyon. Yani ABD savaş öncesi hazırlık aşamasında sabırlıdır ama askeri müdahale başladığında durum değişir. ABD'nin askeri doktrini birkaç nedenle kısa savaşları tercih eder. Bunlardan birincisi demokratik sistemin baskısıdır. ABD'de kamuoyu uzun savaşlara karşıdır. Örneğin Vietnam Savaşı, Afganistan Savaşı, bu savaşlar ABD'de ciddi siyasi maliyetler oluşturdu. Bu nedenle ABD askeri planlaması mümkün olduğunca kısa ve yoğun operasyonlara dayanır. İkinci neden ekonomik maliyet. Uzun savaşlar ABD için bile çok pahalıdır. Irak ve Afganistan savaşlarının toplam maliyetinin
trilyonlarca dolar olduğu hesaplanıyor. Bu nedenle ABD askeri doktrini şu prensibe dayanır: hızlı vur, üstünlük kur, savaşı kısa sürede bitir. Kısa savaş tercihinin üçüncü nedeni küresel güç rolüdür. ABD tek bir cephede uzun süre takılı kalmak istemez. Çünkü aynı anda Avrupa, Pasifik, Orta Doğu gibi farklı bölgelerde güç projeksiyonu yapmak zorundadır. Uzun savaşlar bu kapasiteyi sınırlar. Bu nedenle ABD ile İran'ın stratejileri farklıdır. İran uzun süreli yıpratma, dolaylı savaş, sabır üzerine kurulu bir strateji izler. ABD ise hazırlık aşamasında sabır, savaş aşamasında hızlı olmak zorundadır. Bu noktada sahneye iki büyük aktör daha çıkar: Çin ve Rusya. Her iki ülke de genellikle uzun süreli stratejik rekabeti tercih eder. Çünkü ABD'nin hızlı sonuç isteyen askeri doktrini uzayan krizlerde zorlanır. Bu nedenle Çin ve Rusya çoğu zaman şu yaklaşımı savunur: krizleri yönetmek, çatışmayı sınırlı tutmak ama çözümü geciktirmek. Bu durum ABD'nin küresel gücünü yıpratabilir. Peki Türkiye için bu stratejik rekabet ne anlama gelir? Türkiye için 3 farklı senaryo ortaya çıkar. Birinci senaryo kısa süreli savaş ve ardından barış. Bu senaryoda savaş hızlı ve sınırlı olur. ABD'nin hızlı sonuç almaya dönük anlayışı yoğun hava saldırıları, kritik askeri testlerin vurulması, İran'ın kapasitesinin sınırlanması amacını taşır. Amaç rejimi yönlendirilmiş halk kitleleriyle yıpratmak, stratejik dengeyi yeniden kurmaktır. Benzer bir yaklaşım geçmişte Kuveyt'in işgalinde Çöl Fırtınası operasyonunda 1991'de görüldü. Bu senaryoda birkaç hafta veya ay içinde bir ateşkes veya anlaşma ortaya çıkabilir. Bu senaryonun Türkiye için sonuçları enerji fiyatlarında geçici artış, bölgesel gerginlik, ticaret yollarında kısa süreli risk şeklinde ortaya çıkabilir. Ama savaş barışla sonuçlanırsa bölgesel denge yeniden kurulabilir ve Türkiye için uzun vadeli riskler sınırlı kalabilir. İkinci senaryo uzun süreli bölgesel savaş. Bu senaryo İran'ın stratejik yaklaşımına daha yakındır. İran doğrudan bir savaşta hızlı sonuç almak yerine çatışmayı uzatmayı ve yaymayı tercih edebilir. Bu durumda savaş Irak, Suriye, Basra Körfezi, Doğu Akdeniz alanlarına genişleyebilir. Uzun süreli savaşlar sadece askeri değil, ekonomik ve siyasi yıpratma üretir. Bu Türkiye açısından en zor senaryolardan biridir. Enerji fiyatlarında kalıcı artış, bölgesel ticaretin zayıflaması, yeni göç hareketleri, sınır güvenliği sorunları gibi olası etkiler üretebilir. Uzayan savaşlar Türkiye'nin ekonomik ve güvenlik mimarisini doğrudan etkiler. Üçüncü senaryo aslında günümüz uluslararası sisteminde oldukça sık görülüyor: kısa süreli çatışma ama barış yok. Bu modelde kısa süreli bir askeri çatışma yaşanır, taraflar birbirine ciddi zararlar verir, ancak resmi bir barış anlaşması yapılmaz. Savaş durur ama kriz bitmez. Bu durum uzun süreli bir gerilim dengesi yaratır. Buna benzer örnekler tarih boyunca görülmüştür. Örneğin Kore Savaşı teknik olarak bir barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle sona erdi. Bugün hala iki Kore resmen savaş halindedir. Bu senaryoda Türkiye'nin karşılaşabileceği durumlar şunlardır: sürekli yüksek enerji fiyatları, bölgede kalıcı güvenlik gerilimi, ticaret yollarında risk, NATO ve bölgesel denge baskıları olabilir. Bu model Türkiye açısından belirsizliğin kalıcı olduğu bir güvenlik ortamı yaratır. Bu üç senaryo aslında İran ile ABD arasındaki zaman stratejisinin sonucudur. Savaş hızlı bir barışla mı bitecek, yoksa barış olmadan uzun bir krize mi dönüşecek? Ve Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle bu üç senaryonun her biri Ankara için farklı sonuçlar doğuracaktır. Sonuç olarak İran'ın en büyük gücü sadece askeri kapasitesi değildir. Onun asıl gücü zamanı kullanma biçimidir. İran ile ABD arasındaki mücadele sadece askeri bir rekabet değil. Bu aslında iki farklı zaman anlayışının çatışmasıdır. ABD savaş başladığında hızlı sonuç ister. İran ise savaşın hızını düşürmeye çalışır. Bu nedenle İran ile ABD arasındaki mücadele aslında şu soruya indirgenebilir: kim zamanı daha iyi kullanıyor?